Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Sizlere nefis bir saç kavurma tarifiyle geldim. Kömür ateşinde böyle yavaş yavaş yapacağım. Dilerseniz evinizde de hazırlayabilirsiniz. Normal ocaklarda da kullanabilirsiniz. Son görüntüsüyle sizi baş başa bırakmadan önce hangi eti nasıl kavurduğumu anlatmaya başlayabilirim. Kuzunun kolunu kullanıyorum. Bir tane kuzu kol var burada. Yaklaşık 1 kilograma yakın bir et. Yaklaşık 5-6 kişiyi doyuracak kadar bir yemek hazırlıyoruz bugün. Öncelikle kuzunun kolunu tüm kemiğinden ayırttıktan sonra gördüğünüz gibi küçük küçük doğruyorum. Şimdi küçük küçük doğramanın şöyle bir özelliği var. Şöyle bir iyiliği var bizim tarafımızdan. Sacın üzerinde kapaksız pişireceğimiz için güzelce içinin pişmesi önemli. Tam da bu esnada küçük doğramak işimize yarayacaktır. Bakın size ne kadar doğradığımı da şöyle üstünkörü göstermek istiyorum. Tam bir tane kuzunun kolunu bu şekilde kuşbaşı doğradım. Bunun üzerinde bir yağ var ama biraz da dışarıdan yağ ihtiyacımız var. Kuzunun böyle bir kendine has kokusunu gidermek ya da işte biraz böyle yumuşatmak için ona bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi ilave ettim ve kapağını üzerine kapattım. Şimdi artık onu pişirmek üzere doğaya çıkabilirim. Mangal kömürümü çok güzel bir şekilde yaktım. Gördüğünüz gibi kor haline geldi. Üzerine döküm saç tavamı koyuyorum ve kuyruk yağı ilave ediyorum 150 gram kadar. Kuyruk yağı tamamen eriyene kadar yavaş yavaş onu kendi haline bırakıyorum. Söylediğim gibi isterseniz ocakta, isterseniz de bu şekilde dışarıda bir odun ateşinde de yapabilirsiniz. Dışarıda bir piknikte bu şekilde bir hazırlık yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kuyruk yağlarım artık eridiler. Şöyle çıtır çıtır oldular. Hiç bunu ziyan etmeyeceğim. Etle birlikte yine pişirmeye bırakacağım. Bu kadar erimesi yeterli gelecektir. İçine oda ısısına gelmiş olan kuzu etimi ilave edeceğim. Hızlıca karıştıracağım ve yavaş yavaş pişmeye bırakacağım. Daha evvel kuzu yerine dana ile de bunu evde hazırlamıştık. Dilerseniz buraya linkini bırakayım. Sağ üst köşeye tıklayarak danadan nasıl saç kavurma yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Mis kokular eşliğinde kuzum kavruluyor. Şöyle yavaş yavaş suyunu saldı ve altındaki yağ ortaya çıkıp başlayacak kavrulmaya. Biz o zamana kadar onu kendi haline bırakıyorum. Ara ara karıştırıyorum. Altı gördüğünüz gibi kömür közünde, yani ağır ateşte yavaş yavaş pişiyor. Özellikle bu döküm saç tavalarda çok güzel et pişiyor. Eğer bir saç tavanız yoksa döküm almanızı tavsiye ederim. Çok kalın bir döküm değil bu. Normal züccaciyelerde bulunan ince dökümlerden. Ve daha sonra içine hazırlayacağımız sebzeleri doğramaya geçebiliriz. Soğanla başlıyoruz. Bir tane büyük ya da 2 tane küçük soğan bu tarif için yeterli gelecektir. Yemeklik şekilde doğrayacağım. Yeşil biberimi, kırmızı biberimi doğrayacağım ve onu hepsini bir araya karıştıracağım. Et kavurma şekilleri farklıdır. Dana kavurmayı sade olarak yapabilirsiniz. Kuzu saç tavayı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Dana kavurma içinse şu sol üst köşeden nasıl kavuracağınızı, nasıl lokum gibi bir kavurma hazırlayacağınızı danadan öğrenebilirsiniz. Hem buraya sol üst köşeye hem de açıklamalar kısmına ve videonun sonuna bırakacağım. Kavurma videolarını bol bol kanalımda bulabilirsiniz.
kırmızı kapya biberi, bir tane böyle büyük boylardan, birkaç tane de yeşil biberi uzun uzun jülyen şekilde doğradım. Bu şekilde böyle ekmeğe almak, çatala almak çok daha güzel oluyor ve içinde erimiyor, görünür halde oluyor. O yüzden bu şekilde doğradım. Ve şimdi artık bunu kavrulan etime, yağa çıkan etimin üzerine ilave edebilirim. Gördüğünüz gibi suyu bitmiş, kavrulmaya başlamış. Tam da bu esnada sebzelerin suyuyla birlikte şenlenecekler. Öncelikle soğan ve biberle birlikte kavrulmaya bırakacağız. Daha sonra, yani biberler öldükten sonra içine domates ilave edeceğiz. Domatesi de içine vermenin bir püf noktası var. Hemen onunla başlayacağım. Şu anda muazzam görünüyor ve çok güzel kokuyor. Kuyruk yağının vermiş olduğu lezzeti asla inkar edemem. Gerçekten bu tarifi mutlaka kuyruk yağı ile denemelisiniz. 1,5-2 tane domatesi şöyle hiç kabuklarını soymadan küp küp olacak şekilde doğruyorum. Ve içine sarımsak ilave edeceğiz. Sarımsağı da bu son esnada ilave ediyoruz ki böylece sarımsak tadını çok güzel bırakıyor. Tam da istediğimiz gibi bırakıyor. Üç ya da 4 diş kadar sarımsağı küçük küçük olacak şekilde doğrayacağım. Domatesin içine karıştıracağım ve domatesle birlikte tavanın tam ortasında sanki ayrı pişiyormuş gibi kuzu yağının içinde pişireceğim. Saç tavam oldu gibi çünkü ortasını açacağım. Bu yağ havuzunun içine domatesi ve sarımsağı ilave edeceğim. Bu yağ havuzunun içine hiç ellemeden bir domates güzelce bir helmelenecek, kızaracak adeta. Daha sonra ete karıştıracağım. Lezzetinin farkını size anlatamam. Adeta bir sos havasında pişen domatesimi artık etime karıştırabilirim ve artık son vuruşu yapıyoruz. Karabiberliyoruz, tuzluyoruz, işte kekik, kimyon, istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Kırmızı pul biber de çok yakışır ve artık onu servise alabiliriz. Sıcak sıcak tüketeceğiz. Şöyle size çimenlerin üzerinde bir sunum hazırladım. Çatalla yemeye fazla dayanamayan ben ekmeği böyle bir şöyle içine bandıra bandıra yiyeceğim. Size de tavsiye ederim. Hele bir de yanına ekşi köy ekmeği varsa mutlaka tam böyle bir artık eksiksiz bir lezzet olacaktır. Gördüğünüz gibi yağ,
Domatesi, biberi tam kıvamında. Etler adeta lokum gibi pişmiş. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.